Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Uzun süredir benden bu örneği anlatmamı bekleyen birçok arkadaşım vardı. Çok şükür bu akşam sizlere bu örnekten güzel bir bere çalışması yapacağız. Hem modeli sizlere özellikle anlatmak istiyorum, hem de bir bereye nasıl uygulandığını tarif etmek istiyorum. Model çünkü dilediğiniz her yünde ve istediğiniz her alanda çalışabilirsiniz. Yani sadece bere olarak bu modeli düşünmeyin. Özellikle böyle mevsimlik zamanlarda kullanabileceğiniz ince bir bere olmasını istediğim için koton yün tercih ettim. Koton yünü de Kartopu Amigurumi'den kullandım. Çünkü çok bilinen bir kotonun aksine bu böyle bir tık daha ince, daha zarif bir görüntüsü var. 50 gramı 165 metre uzunluğunda. 3 numara yün tığısıyla ördük bu ipimizi. Bir de ben kendim Nako Vice'le deneyeceğim bu modeli. Çünkü Ebru'lideki görüntüsü de gerçekten çok muntazam oluyor. O yüzden Vice'i tercih ettim. Çok kalın yine olmasını istemediğim için. Ama inanın burada ipin hiçbir önemi yok. Burada siz istediğiniz elinizde olan her yünle uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videonun başında ben özellikle örneğin anlatımını çalışmak istiyorum sizlerle. Çünkü burası daha önemli. Sonradan bunu nasıl bir bereye uyguladığımı da tarif edeceğim. Özellikle sizlere anlatımda 3 desen, bir tane desenimiz 10 tane ilmekten oluşuyor. Artı lastik bölümünü de özellikle göstermek istediğim için 5 tane ilmekte lastiği ekleyeceğim. Biz normalde lastiklerimizi bir berede 10 tane ilmekten yapıyoruz ama burada az olsun ve kısa bir anlatım olabilmesi açısından 5 ilmek kullanacağım. Toplam 35 tane zincirim gerekli. O yüzden 35 adet zincirimizi, daha doğrusu 36 tane çekiyoruz. Çünkü bir tanesini geri dönüşte yiyeceğiz. O yüzden şöyle tığımızla zincirimizi çekelim. Evet, bakın çektik. Toplam 36 tane var. Tersine dönüyorum. Biliyorsunuz bu başlama tekniği özellikle dikişe girecek berelerde daha rahat olduğu için bu tersindeki kabarık bölümlerden alacağız. Örgü tekniğimiz arkadaşlar sık iğne. O yüzden tersine batarak bütün ilmeklerden toplam 35 tane sık iğne yapacağız. Yani bu deseni nerede kullanacaksanız 10 ve onun katlarından oluşan zincir çekeceksiniz arkadaşlar. Şimdi daha fazla sıkmadan biz 35 tane sık iğnemizi ilk sırada yapalım. Şimdi burası bizim şu an ördüğümüz bu bölüm beremizin ön yüzü arkadaşlar. Bitirdiğimiz nokta lastik kısmı, zincir çekip başladığımız noktada tepe kısmı olacak şekilde ayarlayacaksınız. Renkli olan yönümü de şöyle öne koyayım. Buradan size anlatarak devam edeceğim. Evet, şöyle bir özet olarak da geçecek olursak, renkli olan ipimizle biz beremizi toplam 5 desen artı 10 ilmek lastik, 60 tane ilmekten oluşturduk. Şimdi sizlere bu, çünkü bir desen bitmeden ikincisi başladığı için 6 deseni anlatmam zor olacağı için ben sizlere 3 tane bu şekilde desenimiz, 5 tane de lastik ilmeğimiz olacak şekilde 35 ilmek üzerine kurulumlu yapacağım. O yüzden buradaki benim verdiğim sayılara çok fazla takılmadan önemli olan bir tane desenin kaç ilmekten olduğu, ona göre de lastik sayınızı burada artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Örneğin renkli olan bu yünümle çalıştığım 60 ilmeğimin santim ölçüsünü vermek istiyorum sizlere. Bu gür saçlı arkadaşlarım için kafa çapı 55 santim ve saçları böyle gür ve rahat olmasını isteyen arkadaşlarım için 26 santim boylarında ilmek sayısı atmanız yeterli olacaktır. Daha böyle ince telli, daha ufak tefek olanlar için de, örneğin çocuklara da olabilir. Onda da 4 desen artı 10 ilmek lastik için 50 ilmek atabilirsiniz. Evet, bu şekilde dilerseniz örneğimizi uygulamaya başlayalım. Zincirimizi çektik.
Üzerine 35 tane sık iğnemizi yaptık. Şu an berenin ön yüzündeyken zincirimizi çekelim ve bu şekilde dönüşümüzü yapalım arkadaşlar. Örgü tekniğinde her seferinde hep dışa bakan kısımdan alarak ilerleyeceğiz. Bu tekniği artık öğrenmişsinizdir. İlk 5 tane ilmeğimiz bizim lastik ilmeğimiz olduğu için 5 tane ilmeğimize sık iğne yapacağız. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi burada benim 10 tane ilmeğim var. Size anlatımda 5 tane olarak yaptım. Burayı kafanız karışmasın diye dilerseniz bir ayraç da takabilirsiniz arkadaşlar, sayılarınız karışmasın diye. Buradan sonra desenimizi kurmaya başlayacağız. Ben de şöyle takayım, siz de rahat görün. Bir tane desenim 10 ilmekten oluşuyordu. Şu an berenin tersindeyiz. Tepe kısmına doğru ilerliyoruz ve birinci desenim için 10 tane sık iğne yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane sık iğne yaptık lastikten sonra. Buraya bir tane zincir çekip berenin ön yüzüne dönüş yapıyoruz. Şimdi döndükten sonra yine biliyorsunuz dışa bakan kısımdan alarak ilerleyeceğiz. Tersine geldiğimiz gibi ön yüzdeki ilk desenimizde de yine bütün ilmeklerimizi başa çıkana kadar öreceğiz. Burada sizin 20 tane ilmeğiniz olacak normal berenizde. Benim şu an anlatımda olduğum için 15 tane ilmeğim var. İlk desen olduğu için lastiğimizi çoğaltmamız gerekiyor. O yüzden başa kadar bütün ilmekleri yine gördüğümüz gibi üzerine sık iğne yaparak başa kadar çıkıyoruz. Ön yüzdeki sıramızı bu şekilde tamamladık. Tekrar bir zincir ve örneğin tersine dönüyorum. İlk etapta yeniden lastiğimizi örüyoruz arkadaşlar. Buradaki lastik sırasına geldiğinizce fazladan örebilirsiniz. Çünkü desen kendi arasında gitgeller yapıldığı için çoğalıyor. Lastiğimiz dar kalmasın diye burada bir kere başa kadar çıkıyoruz. Evet, lastiğimi ayırdım. Buradan sonra artık lastiğimize gelmeyeceğiz. Desenimiz için 10 tane sık iğnemiz vardı. Bu 10 tane sık iğnemizin toplam 8 tanesini öreceğiz. Şöyle ki 2 sayalım birlikte. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 2 tane ilmeğimiz burada kalacak arkadaşlar ve buradan sonra yine bir zincir çekip berenin ön yüzüne geliyoruz. Şimdi ön yüzde bu ara noktayı yapacağız. Bunun için bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın şu orta göbeği yapacağız. Ön yüzden yapılıyor bu. İpimize tığımızı doluyoruz. Bir tane ikili trabzan. Bir sık iğnenin yanına. İkinci ikili trabzanım. Üçüncü ikili trabzanım ve dördüncü ikili trabzanımı yapıp buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne ile başladım. 4 tane ikili trabzan ve bir tane sık iğne örüp burada da 2 ilmeğimiz kalıyor. Yine bir zincir çekiyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bir deseni bitirmeden ikinci desene başlıyoruz. Bakın birinci desenimiz için 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimiz var. Şimdi alt sıraya ineceğiz. Alt sıraya inerken her seferinde şu aradan bir ilmek alacağız. Bakın şuraya battım. İlmeğimi aldım. Bir sonraki sık iğnenin tepesine battım. Üçünü birlikte çıktım. Burada oldu 7 ilmek ve
sonuncusunu da alıyorum 8 ilmek. Şimdi birinci desenim bitti. Geri dönmüyoruz buradan. İkinci deseni uygulamaya başlıyoruz arkadaşlar. Birinci desen bitmeden her seferinde bu şekilde ikinci desene başlanıyor. Şu aradan ilmeğimi alıyorum. Bir alt tabakaya inmemiz için her seferinde aradan ilmek alacağız. Ve ikinci desenim için birinci sık iğnemi örüyorum. 8 ilmeğimiz vardı. Onun üstüne 10 tane daha ekleyip toplam 18 tane sık iğnemiz olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tersindeyiz. 10 tane sık iğnemizi ördük. Ve bir zincir çekiyorum. Ön yüze dönüp bu defa hem ikinci desenimi hem de birinci desenimin bitişine kadar olan, yani ayrıca kadar olan bölümdeki 20 tane ilmeğimizi örüyoruz. 10 tanesi ikinci desenimden, zaten 8'ini de birlikte örmüştük. İlk etapta bıraktığımız 2 ilmeği de artık ön yüzdeki bu sırada toparlayacağız. O yüzden toplam 20 tane sık iğnemizi örüyoruz. On ilmek ikinci desenden, 8 ilmek birinci desenimizden, toplam burada 18 tane ilmeğimiz var. Ve ilk etapta bıraktığımız 2 tane ilmeğimiz vardı. Bakın bu bölümde. Şimdi onları bu sırada da örüyoruz. Önce aradan bir tane ilmek alıyoruz. Sonrasında bakın ilk ilmeğin içine battım. Üçünü birlikte çıkartıyorum. Bir ve yine ikinci. Buraya kadar toplam 20 tane ilmeğiniz olması gerekiyor. Şimdi artık lastiğe gitmiyoruz. Bir tane zincir çekip geri dönüş yapacağız. Şu an tersindeyiz. Yine birinci desenden 10 tane ilmeğimizi öreceğiz. İkinci desenimize geldiğimizde bakın şöyle birinci desenimiz artık tamamen bitti. Şimdi ikinci desene geldiğimizde yine aynı tekniği uygulayacağız arkadaşlar. Önce tersindeyken toplam 8 tane ilmek örüp 2 tanesini bırakıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 2 tanesini bırakıyoruz. Bir tane zincir çekip ön yüze dönüyoruz. Ön yüzde öncelikle bir tane sık iğne ile başlayıp bunun yanına 4 tane ikili trabzan yapıyorduk. İpimi tığıma doladım. Birinci ikili trabzanım, ikinci ikili trabzanım, üçüncü ikili trabzanım ve onun yanına dördüncü ikili trabzanımı da yapıp yine bir tane zincir çekiyorum. Pardon, sık iğne yapıyorum. Buradan sonra ikinci yuvamızı da yaptık. Artık buraya gelmiyoruz arkadaşlar. Şu an böyle saydığımızda toplam 12 tane ilmeğiniz olacak. 10 tanesi birinci desenden, 2 tanesi de bu ikinci deseninden olacak şekilde bu 2 tane ilmeğimizi bırakıyoruz ve bir zincir çekip tersine dönüyoruz. 6 tane ilmeğimizin üzerine öncelikle 6 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Aradan ilmek alıp
bir alt sıraya iniyoruz. 7. ilmeğimiz burada ve 8. ilmeğimiz. Başta da 2 bırakmıştık. Yine 10 tane oluyor. Şimdi bu da ilmekten sonra 3. desene başlayacağız. Yine aradan ilmeğimizi alıyoruz. Her alt sıraya inerken aradan ilmek alacaksınız arkadaşlar. Sonra ineceksiniz. Üçünü birlikte çekiyoruz. Yine toplam 10 tane ilmeğimiz var zaten. Son 10'u da bu şekilde çalışıyoruz. Yani bu 8 adet ilmeğimizi ördükten sonra yeni desene 10 ilmek ala ala başlıyoruz arkadaşlar 7 desenlere. Toplam 18 tane ilmek örmüş oluyoruz. Şimdi yine bir zincir çekeceğiz ve ön yüze döneceğiz. Şimdi bu sırada artık ikinci deseni de bitireceğiz arkadaşlar. İlk desenden 10 tane, ikinci desenden 8 tane ilmeğimiz vardı. Yani toplam 18 tane ilmeğimiz vardı. Önce bu 18'li grubu öreceğiz. Bu arada ipim çok takıldığı için ipimi düzeltmeye çalışıyorum. Kotonla örmesi inanılmaz güzel. Çok da yumuşak bir dokusu oluyor. Özellikle alerjik çocuklar için koton yünü tercih edebilirler. Yani berede inanılmaz güzel oluyor. Hem de böyle spora giderken yumuşak bir bereniz olur. Bakın 10 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi ikinci desenim için olan 8 tane ilmeğimizi örüyoruz. En son 8. ilmeğimi de ördükten sonra bakın buradaki bıraktığımız 2 tane ilmeğimiz vardı. Önce aradan bir ilmek ve sonraki 9'uncuyu alıyoruz ve en son 10. ilmeğimizi de alıp şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın her kademede ilmeklerinizi saydığınızda 10 tane ilmeğiniz olması gerekiyor. Yine geri döndük. Örneğin tersindeyiz. İkinci desenimdeki 10 adet ilmeğimizi öreceğiz ve ikinci desenimizi de artık burada bitirmiş olacağız ve son 3. desenimize başlamış olacağız arkadaşlar. Evet şöyle bakın. İkinci desenimin de bitmiş hali bu şekilde oluyor. Kademe kademe görünen her bölüm toplam 10'ar tane ilmekten oluşuyor. 3. bölüme de başlıyoruz. Şimdi burada 10 tane ilmeğimizi örmüştük. Son desen için toplam 8 tane ilmeğimizi daha öreceğiz ve 2 tane ilmeğimizi bırakıp yine ön yüze ortadaki o büyük yuvayı yapmaya başlayacağız. 8 tane ilmeğimi ördüm. İkisi kaldı. Bir zincir çekiyorum. Ön yüze dönüyorum. Önce bir sık iğne. İkincisinde ikili trabzan. Yine üçüncüsüne bir ikili trabzan. Dördüncüsüne ikili trabzan. Ve 5. ilmeğe de ikili trabzanımızı yapıp en son 6. ilmeğimize yine bir sık iğne yapıp toplam 6 ilmek örüyoruz. Bir zincir çekip tekrar tersine dönüyoruz. Buradaki 6 ilmeğimizi öncelikle örüyorum. Ve yine aradan alıp bakın bu bölümden aradan ilmeğimizi alıyoruz ve iniyoruz 7. ilmeğimize, üçünü birden topluyorum ve 8. ilmeğimizi de örüp bu şekilde tepe başına kadar geliyoruz. Bir zincir çektim, geri döndüm. 8 tane ilmeğimiz,
artı ilk etapta bıraktığımız 2 ilmeğimizi de alarak yine 10 tane ilmeğimizi örüyoruz. Bakın buraya kadar 8 ilmek. Önce aradan bir tane ilmek alıyorum. Sonra 9. ilmeğim ve 10. ilmeğimizi de örüyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde bu tepedeki son desende arkadaşlar 10 tane ilmeğimizden sonra burada desenimiz bitmiyor. Hepsini bu şekilde de kontrol edebilirsiniz. Ben yine arada sayıyorum. Bazen gözden kaçırabiliyoruz. Şimdi bu bölümde bir tane daha zincir çekeceğiz. Ve bir kez daha tepeye doğru çıkmamız gerekiyor. Yani burada göründüğü gibi 10 tane ilmeğimizi örüyoruz. Onuncu ilmeğimi de ördükten sonra bakın bir desenimiz tamamen bitmiş oluyor. Her bölümdeki kademeleriniz bu şekilde gözükmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buradan sonra bütün ilmekleri başa kadar aynı zincir çektikten sonraki ördüğümüz sıra gibi öreceğiz. Bunun için ilk 10 tane ilmeği sizlere göstermek istiyorum. Ondan sonrasını yine başa kadar çıkacağım. Şöyle hızlıca hep dışa bakan kısımdan alarak ilerliyoruz. Örgümüzün tekniği bu şekilde ilerliyor. Örgümüzde sık iğne. Her kademeyi alt sıralara inerken hep aradan ilmek alacaksınız arkadaşlar. Bakın şuradan ilmeğimizi aldık. Ve bir sonraki ilmeğin üçünü birlikte topluyoruz. Buradaki toplamaya dikkat edin. Yine aynı sayılarda ilerleyin. Dediğim gibi ben başa kadar çıkacağım. Başa çıktıktan sonra ilk bölümümüz bitmiş oldu. Şimdi ikinci bölümde bunun tam aralarına denk gelecek şekilde desenimizi kuracağız. Bakın buradan bir desenimizi yiyerek hem tepe kısmına hem de lastik kısmına dağıtacağız. Normalde 5 desenim vardı. Burada 4 desen olarak çalışıyoruz. Bakın tepede yarım ilmek. Onu düz olarak örüyoruz. Aynı şekilde lastiğin kısmında da böyle yarım olarak bir deseni ikiye bölüyoruz. Bunu da nasıl yapacağız? Şimdi lastiğimiz zaten 5 ilmekte hatırlıyorsanız. Şöyle zincirimi çekip yine tersime dönüyorum. İlk 5 tane ilmeğimiz lastik bölümü için örüyorum. Ve yine ayracımı anlayın diye şöyle buraya takıyorum arkadaşlar. Bizim burada desende lastiğimiz 5 ilmek ama normalde 10 olarak çalışıyoruz. Şimdi bir tane desenin ilmekleri 10 ilmekti. 5'ini lastik bölümüne, 5'ini de tepe kısmına olacak şekilde dağıtacağız. Buraya desen kurmayacağız. O yüzden bu lastik bölümünden sonra 5 tane yine ayrıca bir sık iğne yapacağız. Burası sadece boş bir sık iğne olarak gidecek. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. Buraya da bir ayraç takalım isterseniz. Rahat anlaşılsın diye. Buradaki 5 ilmeğe desen falan kurmayacağız. Sadece normal klasik boş olarak ördük. Şimdi desenimizi kurmaya başlıyorduk. Desenimiz 10 tane ilmekten oluyordu. O yüzden desenim için toplam 10 tane ilmek örüyorum. Evet bakın şu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum.
ve ön yüze dönüyoruz. Yine 10 tane ilmeğimizin üstüne bir 10 tane daha ilmek yapacağız ve biliyorsunuz ki ilk desende olduğumuz için lastik bölümünü geniş durmasını istediğimiz için bu deseni yaparken, yani ilk deseni çalışırken sıra başına kadar bütün ilmekleri öreceğiz ve yine lastiğin başına kadar çıkacağız arkadaşlar. Buraya kadar örelim. İlk desende olduğumuz için bu işlemi yapıyoruz. İkinci ve üçüncü desenlerde başa çıkmıyoruz. Sadece ilk desende başa kadar çıkıyoruz. Ve yine buradaki ilmeklerimizi öreceğiz. 5 tanesi lastik içindi. 5 tanesi de boş desen için olduğu üzere toplam 10 tane ilmek öreceğiz. İlk 5'ini ayırdım. Lastik için olan bölümü. Şimdi de yarım desenim için olan bölümü de ayıracağım. Çünkü asıl desenimizi yaparken bunlara dokunmayacağız. 5'i lastik, 5'i de desen için. Şimdi 10 tane ilmeğimiz vardı. Bunun 8 tanesini öreceğiz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 2 tanesini bırakıp bir zincir çekiyoruz ve ön yüze dönüyoruz. Bir sık iğne ve toplam 4 tane ikili trabzan yapacağız. Bu birinci ikili trabzan, ikinci ikili trabzan, üçüncü ikili trabzanım ve dördüncü ikili trabzanı yaptım. Bir tane sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir çekip tekrar tersine dönüyoruz. Oradaki iki ilmeği bırakıyoruz. Önce 6 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Aradan ilmek alıyorum. Bıraktığım, bir alt sırada bıraktığım 2 ilmeği öreceğim. 7 ve 8. Evet, ilk desenimizi bitirmeden yine ikinci desenimize başlayacağız burada. Yine tersinde devam ediyoruz. Önce aradan ilmek alıp ikinci örneğim için de 10 tane ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Burada bu bölümde bakın 5 tane ilmeğimiz kalacak. Nasıl lastikten sonra 5 ilmek bıraktıysak burada da bir 5 ilmeğiniz olacak. Şimdi döndük ön yüze ve ön yüze yine bu ikinci desenim için 10, ilk desenimden de 8 tane ilmeğimiz vardı. Toplam 18 ilmek örmüştük. Bunların 18'ini de öreceğiz. Ön yüzdeyiz şu an. %18'in yanına artı ilk sıralarda bıraktığımız 2 ilmeğimizi de ekleyip 20 ilmeğe kadar örüyoruz. Aradan ilmek aldım. 19. ilmeğim ve bu da 20. ilmeğim olmak üzere birinci deseni bitiriyoruz. Bir zincir çektik. Yine örneğin tersine döndüm. Bir, iki, üç,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ilmeğimizi örüp birinci deseni bitiriyoruz. Önümüzde 10 tane de ilmeğimiz var. Bunun 8 tane örüyoruz. Yani 10'un üstü artı 8 toplam 18 ilmek örüyoruz tersinde. On sekizinci ilmeği 2 ilmek bırakıyoruz. Bir zincir çekip ön yüze dönüyoruz. Burada ne yapıyorduk? Önce bir sık iğne ve yanına toplam 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu bir. Ördüm 2. İpimi doladım, ördüm 3. İpimi doluyorum ve 2 defa da çıkıp 4 tane ikili trabzanım ve yanına bir tane sık iğnemi daha yapıp yine bir zincir çekip tersine dönüyoruz. Burada yine öncelikle 6 adet sık iğnemizi yapıyoruz. Aradan ilmek alıp 7. ilmeğimi örüyorum ve 8. ilmeğimi de ördükten sonra burada yarım bir desenimiz var arkadaşlar. Bunu bir defaya mahsus öreceğiz. Yani sadece bir defa öreceğiz. O yüzden bu sıradan sonra başa kadar ilmeklerimizi çıkıyoruz. Yani bu 8'in üstüne bu 5 tane ilmeğimizi de öreceğiz. O yüzden önce aradan bir ilmek aldım. Bu 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir zincir çektim. Yine ön yüze döndüm. Öncelikle bu 5 adet ilmeğimizi örüyoruz. Beş ilmekten sonra da desenim için 8 tane ilmeğim artı buradaki 2 ilmeği de alarak yine 10 adet ilmeğe çıkartacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Aradan ilmek alıyorum. 9. ilmeğim ve 10. ilmeğimi de örüp ikinci desenimi de bitirmiş oluyoruz. Bakın şöyle saydığınızda her seferinde her kademede 10'ar tane ilmeğiniz olması gerekiyor arkadaşlar. Bitti mi? Hayır. Yine bir zincir çekiyoruz. İkinci desenimin üst bölümünü de gitmemiz gerekiyor. Bunun için 1 tersindeyiz şu an. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tepe bölümümüz dar olmasını istediğimiz için arkadaşlar bu 5 tane ilmeği örmüyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve burada ikinci desenimizi de bitirmiş oluyoruz. Buradan sonra yine ön yüzden bütün ilmekleri başa kadar çıkacağız. Lastik bölümü olsaydı bu beşli bölümü örebilirsiniz ama tepe kısmına geldiğinizde mümkün olduğu kadar az örün ki tepemiz daha kolay bir şekilde toplansın. Buradan sonra dediğim gibi zincirimizi çekip yine sıramızın başına kadar bütün ilmekleri öreceğiz. Kademe atlayışında gösterelim. Önce aradan ve bir alt sıradan. Üçünü birlikte örüyoruz. Evet arkadaşlar, sıra başına kadar çıktıktan sonra örneğimizi burada bitirmiş oluyoruz.
Buradan sonra hemen videonun en başına çıkıp yine modeli aynı şekilde yapacaksınız. Dediğimiz gibi tepede böyle bir görüntü olacak ama bir üst sırada onu giderken yine alt kademeli sistemle birlikte eşitliyoruz. Lastik bölümünü gidebildiğiniz kadar fazladan gidin. Tepe kısmını da atlayabildiğiniz kadar atlayarak örneği oluşturabilirsiniz. Çok güzel bir örnek gerçekten. Çalışması çok eğlenceli bir örnek. Çünkü biri bitmeden bir sonrakine, bir sonraki bitmeden de bir sonrakine başlayarak devam ediliyor. Lastik bölümünü dilerseniz çakma sık iğne de yapabilirsiniz. Daha geniş olmasını isteyen arkadaşlarım için. Şimdi ben renkli beremizin ölçüsünü, tarifini vermek istiyorum sizlere. Desen olarak 60 ilmekten oluşan 5 desen artı 10 ilmekli lastik olarak uygulamıştım. Buradaki genişlikliği 26 santimdi. Sizlerin belki bu daha kalın bir iple tercih ederseniz 5 desen değil de 4 desenden oluşabilir. Enlemesine saydığımız zaman benimki 16 tane desenin bitmiş haliyle tamamladım. Her bölümü ayrı olarak sayıyorum arkadaşlar. O yüzden çift sayı şeklinde gitmesi gerekiyor. Eee, Baş çevrenize sardığınızda eğer başınızı sıkmıyorsa özellikle lastik bölümü, bakın desen bölümü bir tık daha geniş gidiyor. O yüzden lastik bölümünü kafanıza sardığınızda sıkmıyorsa bu ölçü sizin için de yeterli olacaktır ama tabii ki elden ele ve kullandığınız ipe göre bu değişkenlik gösterecektir. Santim ölçüsü olarak da verecek olursam şu an esnetilmemiş hali yaklaşık 43-44 santim civarında bir boya geldi. Dediğim gibi buraya benim verdiğim ölçülere takılmadan kendi baş çevrenize göre yapabilirsiniz. Bu esnettiğimizde 55 santime kadar çıkıyor bu arada. Onu da özellikle belirtelim. Şimdi buradan sonra berenin tersine çeviriyoruz. İki ucu birbirine gelecek şekilde tığ ile birlikte dikişimizi yapacağız. Şöyle baktığımızda zaten renklerimiz gözüküyor. Bakın her bölümün dışa bakan kısımlarını alacağız. Yani şu bölümlerini. Dışa bakan bölümlerini alarak kaydırma tekniğiyle ekleyeceğiz. Bakın önce kırmızının dışa bakan kısmını, sonra da mavinin ilk ilmeği dışa bakan kısmını aldım, iç içe getirip kaydırdım. Dış kısmını karşı tarafında aynı şekilde dışa bakan kısmını alıyorum ve kaydırıyorum. Ters kısmından bu şekilde tüm ilmekleri karşılıklı gelecek şekilde ekleyeceğiz. Şöyle karşılıklı koyuyorum. İkisinin de dışa bakan kısımlarından, yani bir kırmızının bana bakan kısmı, mavinin de dışa bakan en dış kısmından alarak ortada ikişer tane ilmek kalacak şekilde böyle ekliyoruz. Buradaki görüntüsü de şöyle oluyor arkadaşlar. Bunu da ekledikten sonra tamamen bitmiş halimiz. Yine tersine çeviriyoruz ve olduğunuz noktada tepe kısmındayız. Bu tepe kısmından sonra ipimizi keseceğiz ve en son tepemizi toplamaya başlayacağız. Bunun için bir tane iğneye gerekli arkadaşlar, bir yün iğnesi. İpimizi çekiyorum ve yün iğnesine geçirdikten sonra her sıra başının böyle kenar uçlarından alacak şekilde ilerleyeceğim. Çok fazla dipten almayın arkadaşlar. Ne kadar uçtan alırsanız o kadar ince ve güzel bir tepe toplaması oluyor. Onu da gösterecek olursam bakın şöyle her ilmeğin başından şöyle birer uçları alarak, ipimizi kopartmamıştık. Zaten orada en son bitirmiştik işimizi. Uzunca kestiğim ipimi iğneme geçirdim, yün iğnesine. Ve böyle teğer şeklinde, bakın. Teğer şeklinde ilerleyeceğim.
her sıradan alıp başladığım noktaya gelene kadar toplayalım. Ondan sonra burada sıkıca çekeceğiz ve sabitliyoruz arkadaşlar. Çektiğiniz ipi her zaman burada dikkatli bir şekilde çepin. Çünkü kopma ihtimali oluyor iplerimizin. Düzeltip elinizle yavaşça çektiğinizde bakın rahatlıkla sonuna kadar kapanıyor ve güzel bir tepe toplaması oluyor. Bundan sonra da beremizin yine final haliyle gelelim. Evet bakın böylelikle tamamen bitmiş modelimizle geldim. Şimdi dediğim gibi buradaki ölçü sayısına çok fazla takılmayın. Önemli olan böyle iki deseni benim çalıştığım gibi sizlere küçük bir parçada çıkartın. Yine belki uygulayacağınız iple çıkartın. Onunla çalıştığınızda bir desenin kaç santime tekabül edip ona göre 26 santimin kaç desene uygulanabileceğini çok rahat bir şekilde kendiniz de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada renkli yünüme 2 tane açtım çünkü son 2 desenime ipim yetmedi. O yüzden 2 çile almanızı tavsiye ediyorum. Hardal sarısındaki gibi ince bir kotonla çalışacaksınız. Bizim 50 grama 165 metre uzunluğundaydı. 100 gram yetiyor ama yine siz daha geniş yapacaksanız aynı renkli gibi o boyda yapacaksanız onda da 3 tane yumak almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onlar 50'şer gramlık olduğu için 150 gram sizlere yeterli olacaktır. Umarım beğenmişsinizdir. Yine sormak istediğiniz sorularınız varsa yorumlar bölümünden bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.